Acaba geçmişin zincirlerini kırıp içindeki sınırsız gücü serbest bırakmaya ne kadar hazırsın? Tam şu anda etrafına baktığında eski hikayelerinin gölgesinden sıyrılıp yepyeni bir başlangıca adım atan binlerce insanın enerjisini hissediyorsun. Sen belki yıllardır başarılı olamazsın diye inandığın o sınırlamalardan kurtulmaya başlayacak, eskiden iyileşemeyeceğini sandığın yaralarını onarmak için yeniden dans edeceksin. Karanlıkta sıkışıp kaldığını düşündüğün anlar artık içindeki aydınlıkla yer değiştiriyor. Çünkü sen kendi gerçek gücünü keşfetmeye, hayatının kontrolünü eline almaya adım atıyorsun. Bu his yalnızca geçici bir duygu değil o. Kalbinin en derin yerinden gelen "Uyan, senin zamanın şimdi" diyen bir sinyal. Bu videoyu zihinsel ve duygusal dönüşümün gücünü vurgulayan ve Dr. Joe Dispenza'nın ilham verici öğretilerinden yola çıkarak hazırladık. Onun bize gösterdiği gibi iç dünyanı yeniden şekillendirdiğinde yaşamının her alanında imkansız gibi görünen değişiklikler mümkün hale geliyor. Şimdi sen de kendi içsel gücünü keşfetmeye ve hayatını yepyeni bir yola sokmaya hazır mısın? Kanalımıza abone olarak bu güçlü dönüşüm yolculuğuna ilk adımı atabilir, videoyu tam şu anda izlediğin saati yorumlara yazarak evrene net bir niyet gönderebilirsin. Unutma, her yorum içsel gücünü ortaya çıkaracağın bu eşsiz yolculuğa senin de davet edildiğini gösterir. Yıllardır başkalarının hayatlarını adeta yeniden yazdığını izledin. İçten içe, "Peki ya benim hayatım neden hep aynı kalıyor?" diye sorguladın. Her türlü yöntemi denedin, sayfaları çevirdiğin kitaplardan, coşkuyla katıldığın seminerlere, sınır tanımayan stratejilere kadar, ama hep bir eksiklik vardı. Geçici çözümlerden ziyade kalıcı dönüşümün kapılarını aralayacak o sihirli anahtar. Atölye çalışmalarımızda gözlerindeki tereddüt ve omuzlarındaki yılların yorgunluğunu taşıdığın o ilk anı hatırlıyor musun? İşte o. O andan itibaren hayat sanki sessizce fısıldamaya başladı. Daha fazlası var. Senin de içindeki güç uyumaya hazır. Ve sadece birkaç gün içinde enerjin yükselmeye, varlığın parlamaya başladı. Tıpkı eski zincirlerinin yerini yepyeni, özgürleştirici bir kuvvetin alması gibi. Artık sahip olduğunu hiç fark etmediğin içsel gücünle buluşmanın heyecanını yaşıyorsun. Bu geçici bir mucize değil, senin gerçek potansiyelinin açığa çıkması, yaşamının tüm sınırlarını aşarak yepyeni bir benliğe dönüşmesidir. Bu, şans ya da özel yetenek meselesi değil. Gerçekliğin nasıl işlediğini, iç dünyamızda başlayan küçük bir değişimin hayatı nasıl tamamen dönüştürdüğünü kavramakla ilgilidir. Etrafında gördüğün her başarı hikayesi, her atılım, her mucize, birinin içindeki farkındalığın, kıvılcımının tutuşmasıyla başlamıştır. O kişi, basit bir içsel değişimi keşfederek hayatını bambaşka bir yöne çekmiştir. Sen de buradasın, çünkü bu büyük keşfe hazırsın. Neden bazı insanların hayal ettikleri hayatı zahmetsizce yaratabildiğini, diğerlerinin ise aynı noktada sıkışıp kaldığını öğrenmeye, geçici motivasyonun ötesinde kalıcı dönüşümün sırrını çözmeye ve gerçek potansiyeline adım atmaya hazır mısın? İşte bu, hayatının en heyecan verici yolculuğuna başlamak için atacağın ilk dönüştürücü adım. Önümüzdeki birkaç dakika içerisinde bu içsel gücü nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğini keşfedeceksin. Karmaşık teknikler veya mistik uygulamalara ihtiyaç duymadan, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği basit ama etkili ve kanıtlanmış yöntemlerle. Binlerce kişinin sağlıklarında, zenginliklerinde, ilişkilerinde ve yaşamın her alanında imkansız gibi görünen dönüşümleri nasıl gerçekleştirdiğini gözlemlediğin bu yöntemler sana da kapıları ardına kadar açacak. Bu
yalnızca geçici bir motivasyon konuşması ya da anlık moral yükseltmesi değil. Hayatınla etkileşim biçimini temelden değiştirecek, eski kalıplarına veda edip yeni bir başlangıca adım atmanı sağlayacak gerçek bir dönüşüm yolculuğudur. Bu temel ilkeleri benimsediğinde yaşamındaki her şey radikal bir değişim geçirir. Sen de kendi içsel potansiyelini ortaya çıkararak yepyeni bir benliğe doğru ilerlersin. Evren bu mesajı sana rastgele göndermiyor. Her şeyin bir amacı var. Sen burada ve şimdi bulunuyorsun çünkü içindeki o derin güç uzun zamandır uyanmayı bekliyor, kendini göstermeye hazır hale gelmiş durumda. Hayalini kurduğun, hep mümkün olduğunu bildiğin yaşamı, tüm yaşamını yeniden inşa etmenin zamanı geldi. Şu an yaşadığın her duygu, hissettiğin her düşünce tek bir kaynaktan, yani iç dünyandan geliyor. İşte bu, evrenin sana sunduğu en değerli armağan, kendi efsaneni yazma fırsatı. Şimdi, içindeki sesi dinleyip bu muazzam enerjiyi kucaklamaya ne dersin? Çoğu insan içindeki sınırsız gücü tam olarak kavrayamaz. Hayatını etrafındaki koşullara tepki vererek, geçmişini ve çevresini başkalarına suçlayarak geçiriyorsun. Fakat şimdi, hayatın gerçekte nasıl işlediğine dair olağanüstü bir farkındalığa ulaşmak üzeresin. Her sabah gözlerini açtığında senin düşüncelerin ve duyguların tarafından titizlikle şekillendirilen, kendi yarattığın bir dünyaya adım atıyorsun. Bu dünya sadece bilinçli ve büyük fikirlerden ibaret değil. Aynı zamanda zihninin en derin köşelerinde, görünmez mimarlar gibi çalışan binlerce ince inanç dokusuyla örülüdür. İşte bu inançlar gerçekliğini tasarlar, enerjini yansıtır ve hayatına beklenmedik, büyüleyici deneyimler çizer. Kendini bu olağanüstü mekanizmanın parçası olarak görmeye ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısın? Çünkü senin dünyan, senin içsel gücünle yeniden şekilleniyor ve her an daha parlak, daha heyecan verici bir geleceğe doğru ilerliyor. En son, içindeki o sarsılmaz inançla bir şeyden kesinlikle emin olduğunu hissettiğin zamanı hatırlıyor musun? Belki de o iş görüşmesiydi. Kalbinin derinliklerinde o pozisyon için tam anlamıyla mükemmel olduğunu hissettiğin, tüm benliğinle hazır olduğunu bildiğin o büyülü andı. Ya da sevgiyi tamamen hak ettiğini ve tüm engellerin eridiğini fark ettiğin o unutulmaz an. İşte o anlarda hayat sana adeta farklı bir dil konuşuyordu. Kapılar ardına kadar açılıyor, fırsatlar sihirli bir dokunuşla ortaya çıkıyor, her şey senin içsel enerjinin gücüyle yeniden şekilleniyordu. Bu basit bir tesadüf değildi. Çünkü o anda içsel durumunun gücü dış gerçekliğini yaratıyor, en derin arzularını gerçeğe dönüştürüyordu. İşte bu mucizevi anlar, senin kendi potansiyelinin ve sarsılmaz inancının yaşamın akışını nasıl değiştirdiğinin canlı kanıtıydı. Ancak çoğu insanın fark etmediği bir gerçek var. Değişim sadece olumlu düşünceler tekrarlamakla sınırlı değil. Herkes basit olumlamaları söyleyebilir. Asıl dönüşüm derin ve güçlü duygusal durumlar yaratmayı, bu duyguları sürdürmeyi öğrendiğinde, henüz dış dünyada somut bir varlık göstermeden önce o hissi yaşamaya başladığında ortaya çıkar. Dürüstçe söyleyeyim, bedenin dış dünyada gerçekleşen bir deneyimle zihninde, gerçek duygularla yarattığın o deneyim arasındaki farkı ayırt edemez. Bu yüzden ne kadar dış koşullarını değiştirmeye çalışsan da, içindeki eski, alışılmış duygusal kalıplar devam ederse, hayatının aynı döngüsünde sıkışıp kalabilirsin. Oysa gerçek güç, içsel duygusal durumunu derinden dönüştürdüğünde ortaya çıkar. O zaman, henüz gerçekleşmemiş olan geleceğini şimdiden hissederek yaratabilirsin.
İyi haber şu ki, içindeki eski kalıpları tamamen değiştirmek senin elinde. Tıpkı topluluk önünde konuşurken ya da en sevdiğin aktiviteye başladığında hissettiğin o eşsiz heyecanını keşfetmen gibi, bedeninde derinlemesine hissettiğin deneyimlerle bolluk, sağlık ve sevgi dolu halleri yaratmayı öğrenebilirsin. İnsanların onlarca yıllık mücadelelerini yalnızca haftalar içinde nasıl dönüştürdüklerine tanık oldum. Bu akılcı bir egzersiz değil, kalbinde, ruhunda yaşayarak elde edeceğin gerçek bir dönüşüm yolculuğu. İrade gücüyle zorlamayı bırakıp, enerji ve niyetin doğal yasalarıyla uyum içinde hareket etmeye başladığında, içsel durumunu arzuladığın gerçeklikle tam anlamıyla eşleştirecek ve hayatına yepyeni, parlak bir yön vereceksin. Unutma, sen kendi içsel gücünü keşfettikçe geçmişin zincirlerini kırıp özgürce ilerlemenin kapılarını aralayacaksın. Çünkü gerçek dönüşüm, kalbine dokunan o derin hislerle başlayıp tüm varlığını değiştiren bir mucizedir. Şunu düşün, istediğin her şey, sağlıklı bir ilişki, başarılı bir iş, muhteşem bir sağlık hali, evrenin sonsuz olasılıkları arasında zaten var. Sorun bunları zorla elde etmek değil, iç dünyanı bu olağanüstü gerçeklikle tamamen uyumlu hale getirmek. Sen sihirli bir düşünceye kapılmadan kendi içsel durumunun etrafındaki olasılık alanında nasıl dalgalanmalar yarattığını fark ettiğinde, enerjini değiştirecek ve etrafında çektiğin, yarattığın deneyimler de kökten dönüşecektir. Artık koşulların kurbanı olmak yerine yerine hayatının bilinçli yaratıcısı olma zamanı, çünkü içindeki güç, evrenin sana sunduğu bu olağanüstü fırsatlarla dans etmeni ve kendi efsaneni yazmanı sağlayacak. Her adımda kendi potansiyelini keşfederek yaşamını daha önce hayal bile edemediğin bir boyuta taşıyacaksın. En önemlisi bu durumun inkarı ya da her şeyin kusursuzmuş gibi davranılması değil. Asıl mesele, hayata verdiğin tepkinin içsel durumunun her daim bir seçim olduğunu kavramak ve bu seçimi ustalıkla yönettiğinde yaşamını da senin kontrolüne alan bir gerçeklik yaratmaktır. Bir an durup geçmişine bak. Seni bugünkü haline getiren, hayatının her köşesine işleyen o derin deneyimleri, seni şekillendiren anıları hatırla. Belki de tüm hayatını yaşadığın acıların, korkuların ve hayal kırıklıklarının gölgesinde geçmişine tepki vererek geçirdin. Ancak şimdi o eski kalıpların neden hala seni sınırladığını ve daha da önemlisi onlardan nasıl özgürleşebileceğini keşfetmek üzere yola çıkacaksın. İşte bu an senin kendi içsel gücünü fark edip seçimlerini yeniden yaparak hayatını yeniden yazmaya başlayacağın o dönüm noktasıdır. Çünkü doğru seçimler geleceğini inşa etmenin ve gerçek özgürlüğe ulaşmanın anahtarıdır. Her sabah gözlerini açtığında farkında olmadan geçmişinin aynı senaryosunu yeniden oynatıyorsun. Tıpkı eski bir plak gibi aynı duyguları hissediyor, aynı düşünceler arasında gezinip aynı seçimleri yapıyorsun. Ardından neden hayatının hala değişmediğini, aynı senaryonun defalarca tekrarlanmasının nedenini merak ediyorsun. Bu durum sanki aynı filmi tekrar tekrar izleyip her seferinde farklı bir son beklemek gibi. Hayattan beklediğin mucizeler değişimin kıvılcımı olmadan asla ortaya çıkmıyor. Tanıdık duygular adeta bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Önemli toplantılar, öncesinde hissettiğin derin endişe, karşına çıkan fırsatlar, karşısında içine çöken şüphe ve seni gerçek, samimi bağlantılardan alıkoyan o bastırıcı korku, senin zihninde ve bedeninde yerleşik kalıplar gibi. Bunlar sadece geçici hisler değil, bedeninin kimyasal bağımlılık gibi öğrenmiş olduğu, otomatik tepkilerle tekrarlanan duygusal alışkanlıklarının somut yansımalarıdır.
Bu farkındalık senin için bir uyanış çağrısı olabilir, çünkü değişimin sırrı bu tanıdık döngüyü kırmakta ve içsel dünyanı yeniden şekillendirmekte yatar. Değişmeye çalıştığın, yeni yollar denediğin o anlarda bile kendini eski alışkanlıklarına geri dönerken bulduğun o anı hatırla. Bu hiçbir şekilde zayıflık değildir. Bedenin yıllarca edindiği alışkanlıkların ve en iyi bildiği duygusal tepkilerin izlerini otomatik olarak takip ediyor. Tanıdık hislerin getirdiği rahatlık ve güven, içsel mekanizmanın bir parçası haline gelmiş durumda. İşte bu kalıbın gücü burada yatıyor. Geçmişte yaşadığın bir olayı hatırladığında sadece o anı zihninde canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda o anın yarattığı kimyasal ve duygusal yoğunluğu yeniden hissetmeye başlıyorsun. Öyle ki yıllar önce seni reddeden bir anı, sanki dünkü gibi taptaze ve canlı olarak yeniden yaşaman mümkün oluyor. Yalnızca aklında canlandırmıyor, o derin duyguyu bedeninde yeniden tecrübe ediyorsun. Fakat unutma, her bu yeniden yaşanış senin büyüme yolculuğunun bir parçası. Her acı, her hayal kırıklığı seni daha bilinçli, daha güçlü kılıyor ve değişim yolunda ilerlemeni sağlıyor. İşte bu yüzden içindeki eski kalıpları kırma yolunda attığın her adım, adeta yeniden doğuşunun ve gerçek dönüşümün habercisidir. Ama işte sana sunulan özgürleştirici gerçek. Geçmiş aslında zihninde ve bedeninde kodlanmış, eskiden sana biçilen bir programdır. Bunu fark ettiğinde gerçek özgürlüğe ulaşmanın kapıları ardına kadar açılır. Artık neden bu eski travmaları defalarca analiz etmek, yeniden yaşamaya çalışmak ya da başkalarını suçlamak için yıllarını harcaman gerektiğini merak etmene gerek yok. Yeter ki o tutunulmuş, eski duygusal kalıpları yeniden üretmeyi bırak. İşte o an içindeki sınırsız gücü serbest bırakıp kendi hikayeni yeniden yazmaya başlayacaksın. Her adımda geçmişin zincirlerini kırıp kendi özgür ve parlak geleceğini inşa ediyorsun. Bu yalnızca bir farkındalık anı değil. Hayatını kökten değiştirecek, yeniden doğuşunun başlangıcı olacak o eşsiz andır. İnsanların onlarca yıllık depresyon, kaygı ve sınırlayıcı inançlardan kurtulduklarını bizzat gözlemledim. İşte bu basit gerçek senin de hayatında devrim yaratacak anahtardır. Geçmişini sürekli çözmeye çalışmak yerine onu arkanda bırakıp geleceğini inşa etmeye başladığında yeni ve tamamen geçmişinle bağlantısı olmayan duygusal durumları yaratmayı öğreneceksin. Düşün, tıpkı yetenekli bir müzisyenin çalamadığını sürekli analiz ederek değil, sayısız pratik yaparak o enstrümanı ustaca çalmayı öğrenmesi gibi. Sen de eski kalıpları sorgulamak yerine yeni alışkanlıkları denedikçe ve uyguladıkça hayatının doğal bir parçası haline getireceksin. İşte o an geçmişin zincirlerini kırıp içindeki gücü keşfederek kendi geleceğini özgürce yaratmaya başlayacaksın. Çünkü gerçek dönüşüm sürekli denemek, öğrenmek ve kalbinden gelen enerjiyi yaşamına yansıtmakla mümkün olur. Anahtar, eski duygusal kalıplarını her kırdığında bedeninin kimyasını adeta yeniden yapılandırdığını fark etmenle başlıyor. Çünkü eski tetikleyicilere her seferinde bilinçli ve yeni bir yanıt vermek, özgürlüğün kapılarını aralıyor. Geçmişini yeniden canlandırmayı reddettiğinde ise aslında geleceğin için geniş ve ferah bir alan açmış oluyorsun. Bu süreç geçmişini bastırmak ya da inkar etmekle ilgili değildir. Çünkü geçmişin onu sürekli düşüncelerin ve duygularınla beslediğinde gücünü kaybetmez. Ancak bu eski kalıplara artık enerjini harcamayı bıraktığında onlar da kendiliğinden etkilerini yitirir ve kontrolünü kaybeder. Unutma, dönüşüm gücün uzaklarda, erişilmesi güç bir hedef değil. O
şu andaki doğal varoluşunun ayrılmaz bir parçasıdır. Şu an bu sözleri dinlerken tüm varlığın yepyeni olasılıklara adım atmaya hazır hale geliyor. Çünkü içindeki bu muazzam potansiyel, hayatını yeniden inşa etmek ve kendi efsaneni yazmak için sana sonsuz fırsatlar sunuyor. Doğuştan gelen bu muazzam dönüşüm yeteneğini asla tam anlamıyla kullanamazsın. Çünkü değişim ararken çoğu zaman dış dünyaya, kontrol edemediğin unsurlara odaklanırsın. Ancak en büyük gücün senin içindeki saklı potansiyelde o mükemmel anı bekleyen doğru durumdur. Şunu bir düşün. Şimdiye kadar öğrendiğin her beceri, inşa ettiğin her alışkanlık, gerçekleştirdiğin her değişiklik, hepsi senin doğal uyum sağlama ve büyüme yeteneğinin bir yansımasıdır. Nasıl yürümeyi, konuşmayı ya da okumayı bilerek doğmadın. Zamanla dikkatini ve sabırlı pratiğini ortaya koyarak bu yetenekleri geliştirdin. Aynı prensip yaşamının her alanında geçerlidir. Odaklanmış dikkatin, tüm sistemine yayılan bir sinyal gibidir. Dikkatini nereye yönlendirirsen, enerjin de oraya akar. Sürekli olarak dikkatinle yeni olasılıkları kucakladığında, tüm varlığın o yepyeni gerçekliğe uyum sağlamaya başlar. İşte burada asıl mesele, değişimi zorlamamak. Doğal dönüşüm yeteneğinin devreye girmesine izin vermek, o anın ve potansiyelin akışına kendini bırakmaktır. Sorun, değişimin zor olması değil. Asıl sorun, eski benliğine, alıştığın, güvenli kalıplara sıkı sıkıya tutunarak kalıcı dönüşümü yaratmaya çalışmandır. Yeni sonuçlar elde etmek istiyorsun. Ancak hala tanıdık ve eski kalıplara sarılıyorsun. Dönüşümü arzularken, bildiğin varoluş biçimine yapışıp kalman, sanki dikiz aynasına bakıp, geçmişe takılıp, ileriye doğru sağlam adımlar atmadan araba sürmeye çalışmak gibidir. Gerçekten de geleceğin yepyeni bir varoluş biçimi gerektirdiğini anlamalısın. Şunu düşün. Her sabah gözlerini açtığında önünde iki yol belirir. Biri, eski benliğinin alışılmış kalıplarına geri dönmek, diğeri ise bilinçli olarak gelecekteki benliğini inşa etmek. Hayata otomatik olarak ve eski programınla tepki vermek mi istersin? Yoksa dönüşmekte olduğun kişinin bakış açısından cesur ve bilinçli adımlarla yanıt vererek kendi geleceğini şekillendirmek mi? İşte bu seçimin gücü tutarlılığında yatar, her seferinde gelecekteki benliğin gibi düşünmeyi, hissetmeyi ve hareket etmeyi seçtiğinde o yeni gerçeklik güçlenir. Her yükselen duygu seni o geleceğe bir adım daha yaklaştırır ve her uyumlu kararın dönüşüme doğru ivme kazanmanı sağlar. Her sabah güne tutkulu bir amaçla uyanmayı seç. Gözlerini açtığın o ilk dakikalar, yaşamının dönüşümünü başlatacak eşsiz anahtarın sana sunulduğu anlardır. Çünkü işte bu an senin yeniden doğuşunun başlangıcıdır. Telefonunu hemen eline almaktan ve sıradan rutininle aceleye girmekten vazgeç. Sabahın ilk saatlerini kendine ayırıp bilinçli bir farkındalıkla geçirmenin tüm yaşamını nasıl kökten değiştirebileceğini deneyimleyeceksin. Bu sabah pratiği sıradan bir alışkanlıktan çok öte, gelecekteki benliğinle yapacağın kutsal ve özel bir randevudur. Ayakların henüz yere tam oturmadan, dünya seninle konuşmaya, taleplerini iletmeye başlamadan önce, sana yeni bir varoluş biçimine adım atma imkanı sunulmuştur. İşte sabahın bu muhteşem anı, gerçek dönüşümün kök saldığı, yaşamını yeniden inşa etmenin ve kendi efsaneni yazmanın başlangıcıdır. Bu uygulama basit ama derin. Hayatının özüne ulaşman için attığın ilk adım. Rahatsız edilmeyeceğin, huzur dolu, sessiz bir alan bul, kendini tamamen oraya bırak ve rahatça otur.
Gözlerini kapat. Nefesinin doğal akışına odaklan, onu kontrol etmeye çalışmadan şimdiki ana tam olarak burada olmanı sağlayacak şekilde akmasına izin ver. Zihnin yavaş yavaş sakinleşirken bedeninde uyanan yeni olasılıkların enerjisini hissedeceksin. Sanki bilinmeyen, heyecan verici dünyaların kapıları aralanıyormuş gibi. Ardından dikkatinle kalbine yönel. Kalbinin düzenli atışını duyumsa, onun seni nasıl sürekli ayakta tuttuğunu, yaşamın sıcaklığını ve canlılığını bedenine nasıl yansıttığını fark et. Derin bir nefes alırken, kalbinin tüm bedenine yayılan enerjisini hayal et. Bu enerji, her nefeste biraz daha güçleniyor, daha tutarlı bir hale geliyor ve senin içsel uyumunun sağlam temellerini oluşturuyor. İşte bu an, tüm varlığının yeniden şekillenmeye başladığı, gerçek dönüşümün kapılarını araladığın büyülü andır. Bu merkezlenmiş durumdan yükselen enerjiyi hissetmeye başla. Artık ne istediğini sadece zihninde canlandırmakla kalmayacak, onu yaşamış gibi kalbinin derinliklerinde hissedeceksin. Henüz iyileşme sürecinde olsam bile, mükemmel sağlığın için içten bir minnettarlık duy. Bolluğun getireceği neşeyi, varlığını arzulasan da sevginin akışını kalbinde hisset. Bu süreç, yüzeysel bir rol yapma ya da sadece pozitif düşüncelerle sınırlı kalmaktan çok öte, bedenini yeni duygusal durumları tanımaya ve benimsemeye davet ediyor. Her yüksek duygu yarattığında, bedeninde ve zihninde yepyeni kalıplar oluşuyor. Sana yeni bir varoluş biçimi öğretiyor. Adeta yaşamının ritmini yeniden düzenliyorsun. Bu duygusal yüksekliği sürdürdükçe enerji merkezlerin canlanıyor. İçindeki sıcaklık, karıncalanma ya da duygu dalgaları gelecekteki benliğin varlığını müjdeleyen sinyaller haline geliyor. Bu hisleri tüm samimiyetinle kucakla. Çünkü onlar senin gerçek dönüşümün ve özgürce yaşadığın hayatın en belirgin işaretleri. En önemli olan zihnini günlük endişeler veya yapılacaklar listesine kaptırmadan bu yüksek duygu durumunda kalabilmendir. Eğer mevcut koşullar hakkında olumsuz düşünceler zihnine gelirse, kendini nazikçe gelecekteki benliğinin o umut dolu, sıcak hissine geri döndür. Unutma, dikkatin nereye yoğunlaşırsa enerjin de o yöne akar. İşte bu yüzden içindeki gücü serbest bırakıp yaşamının ritmini yeniden keşfetmek, sana ait olan o muhteşem geleceğe adım atmanın en doğal yoludur. Sabah, pratiğini sıradan bir görev gibi aceleyle bitirip, "Tamam, şimdi sıradaki işe geçiyorum." demek yerine, onu yaşamının en kutsal randevusu olarak deneyimlemelisin. Çünkü gerçek dönüşüm, o sabahın sessiz anlarında içindeki yüksek duygulara odaklanıp onları derinlemesine hissedebildiğinde filizlenir. Kendine, yeni oluşturduğun olumlu kalıpları tamamen benimsediğin, bunların senin yeni normalin haline geldiği bir ortam yaratman için yeterli zamanı tanı. Böylece o anın enerjisi tüm gününe yayılır. Pratiğini bitirmeden önce, bedenine bu hali sabitlemek için 1 dakikalık bir mola ver. Mesela kalbine dokun veya parmaklarını birbirine bastırarak bu yüksek duygu durumunu bedeninle bütünleştir. Bu basit fiziksel hareket, gün boyunca istediğin zaman o yüceliğe hemen dönmene yardımcı olacak bir anahtar işlevi görecek. İşte böylece sabah pratiğinle günlük yaşamın arasında sağlam ve ilham verici bir köprü kurmuş olacaksın. Bu köprü, senin içsel gücünü sürekli hatırlamanı ve yaşamının her anında o dönüşüm enerjisini hissetmeni sağlayacak. Her gün hayatına olağanüstü değişimler katma gücüne sahipsin. Her sabah senin hikayen sadece ilham verici bir masal değil,
aynı zamanda dönüşümün nasıl işlediğini ve nelerin mümkün olduğunu kanıtlayan canlı bir destandır. Atölye çalışmalarımızdan birinde tam 15 yıldır omuzlarında taşıdığın sürekli ağrılarla mücadele ettiğin o zorlu zamanı hatırlıyor musun? Tıp uzmanları o dönem bu ağrıların kalıcı, değiştirilemez olduğunu söylemişti. Sanki hayatın bir cezasıymış gibi. Ancak sen içsel durumunu değiştirmeyi öğrenip bu dönüşüm ilkelerini her gün tutarlı bir şekilde uygulamaya başladığında, bir sabah gözlerini açtığında tüm ağrıların yerine adeta tarifsiz bir rahatlık ve huzur almıştı. Dış müdahaleye başvurmadan yalnızca kendi iç dünyanı yeniden şekillendirerek yaşamını bambaşka bir boyuta taşıdın. İşte bu senin içindeki gücün, kararlılığın ve inancının canlı kanıtıdır. Sen dönüşümün ne kadar derin ve mümkün olduğunu kendi deneyimlerinle herkese gösterdin. Bir zamanlar onlarca yıl boyunca finansal sıkıntıların, maaş çekleriyle yaşam mücadelesinin ve bitmek bilmeyen borç yığınlarının gölgesinde kaldığın günleri hatırla. O dönemlerde eksikliklerine odaklanmak yerine içindeki bolluk hissini yaratmayı ve sürdürmeyi öğrendiğinde hayatında mucizevi değişiklikler başlamıştı. Aylar içinde beklenmedik fırsatlar ardı ardına ortaya çıktı. İşlerin büyüdü, eskiden seni boğan borçlar kendiliğinden çözülmeye başladı ve para hayal edemeyeceğin yönlerden akmaya başladı. Ve yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Hayatında tamamen sıkışmış, tutkunun ve yönün olmadığı, her gün aynı monoton döngüde sıkışıp kaldığın o zamanları da geride bıraktın. Gelecekteki benliğinle derin bir bağ kurmayı, hayatını anlamlı bir amaçla yaşamanın enerjisini hissetmeyi öğrendiğinde, artık sen başkalarının yaşamlarını dönüştürmelerine yardımcı olan programlar yürüten, ilham dolu bir lider oldun. Mesajın binlerce insana dokunuyor, onların da kendi efsanelerini yazmalarına olanak tanıyor. Çünkü gerçek dönüşüm, içindeki gücü keşfederek ve ona yön vererek başlıyor. Boşanmanın eşiğinde olduğun, hayatının en zor dönemlerinden birinde kalp kırıklıkları ve acılarla boğuştuğun o günleri hatırla. Her şeyin yanlış gittiğini düşündüğün o karanlık anlarda neyin eksik olduğuna odaklanmak yerine koşulların ötesinde içindeki sevgi ve takdir duygularını üretmeyi öğrendiğinde, ilişkin öyle bir dönüşüm geçirdi ki artık çevrendekiler senin rehberliğine, ilhamına ihtiyaç duyar oldu. Aynı şekilde tüm diyet programlarını denemenize rağmen kilo veremediğin o günleri de unutma. Bedenin, yiyecekler ve egzersiz odaklı yaklaşımlara karşı koymak için geliştirdiğin eski kalıpların bir yansımasıydı. Sonunda neden yemek ve egzersize takılı kalmaktan vazgeçtiğini, aslında bu çabaların seni eski benliğine geri götürdüğünü fark ettiğinde, gelecekteki sağlıklı benliğini somutlaştırmaya başladın. Seçimlerin yeni kimliğinle uyum sağladıkça, bedeninin ve zihnin doğal bir şekilde yeniden düzenlendi, kilolar azaldı ve sen adeta yeniden doğmuş gibi hissettin. Bu süreç sadece fiziksel bir dönüşüm değil, ruhunun, kalbinin ve zihninin derin bir evrimidir. Çünkü içindeki gücü keşfederek hayatını yeniden şekillendirdin ve şimdi etrafındaki insanlara ilham veren, yol gösteren bir ışık oldun. Bunlar nadir istisnalar ya da şanslı tesadüfler değildir. Onlar binlerce kez tanık olduğum, her defasında insanın içsel gücünü ortaya çıkararak mucizelere imza attığı bir dönüşüm modelini temsil eder. Sen, irade gücüyle değişimi zorlamayı bırakıp kalpten gelen o temel ilkelere uyum sağladığında, imkansız gibi görünen dönüşümler sanki kendi kendine var olur. Hayatın akışı içsel enerjinle senkronize hale gelir. Bir başka vakayı hatırla. Her zaman yazmayı hayal edip de
cesaretini toplayamadığın o dönemleri, belki de kelimelerin büyüsüyle kendini ifade etme arzusunu yaşamadığın günleri. Sonunda yazar olmanın o doğal, akıcı enerjisine adım attığında ilk kitabını aylar içinde tamamlayıp kitabın şimdi dünyanın dört bir yanındaki okuyuculara ilham verdiğini görmüştün. Ve ya topluluk önünde konuşmaktan korktuğun, kalbinin sesini susturduğun o zamanlar. O anlarda içine kapanıp sessizliğe gömüldüğünde, sonunda yeni bir özgüven ve varoluş biçimi keşfettiğinde, şimdi sahneleri kolaylıkla yönetiyor, mesajını binlerce kişiyle paylaşıyorsun. Bu, tekniklere veya karmaşık stratejilere ihtiyaç duymadan, içten dışa yansıyan gerçek bir dönüşümün eseridir. Her biri, senin içindeki potansiyelin ve kararlılığın, hayatını nasıl yeniden yazabileceğinin canlı kanıtıdır. Çünkü sen, kendi içsel gücünü keşfettiğinde, her şey mümkün hale geliyor. Bu hikayelerin ortak noktası var. Dış koşulların nasıl değişmesini beklemekten vazgeçip, kendi iç dünyanı dönüştürmeye başladığında, gerçek dönüşümün işaretleri ortaya çıkar. Öncelikle, çevrenin ne olursa olsun, içindeki yüksek ve pozitif duyguları sürekli beslemeyi öğrendiğinde, henüz fiziksel gerçeklikte somut kanıtlar oluşmadan gelecekteki benliğinin izlerini hissetmeye başlarsın. Gerçek gücün sana inanman ve öğretilen sınırların çok ötesinde, zaten senin derinliklerinde fark edilmeyi ve ifade edilmeyi bekleyen bir potansiyeldir. Seni geride tutan engel, yetenek eksikliği değil, içsel gücünün nasıl çalıştığını henüz tam anlamıyla kavrayamamandır. Hayatında gerçek bir değişim, yarattığın o döneme bir kez daha bak. Belki yeni bir beceri öğrenmiş, belki bir korkunun üstesinden gelmiş ya da başkalarının imkansız dediği bir başarıya imza atmışsındır. Peki bu dönüşümleri mümkün kılan neydi? Sadece hareket etmek değil, kendini nasıl algıladığın, kapasiten hakkında hissettiklerin ve inandığın değerin tamamıydı. İşte o derin inanç ve algı, senin dönüşümünün kıvılcımı, hayatını yepyeni bir boyuta taşıyan gizli anahtardır. Her gün, kendi içsel gücünün eylem halindeki izlerini gözlemliyorsun. Hayatındaki gerçek dönüşümlerin, büyümenin ve yenilenmenin somut kanıtlarını görüyorsun. Aynı işte 20 yıl boyunca ter döktükten sonra cesurca yeni bir kariyere adım attığın zamanı hatırla ya da değişime gerçekten kendini adadığında sağlığını nasıl tamamen yeniden yapılandırdığını düşün. Bu tür dönüşümler sıradan anlar ya da şanslı tesadüfler değildir. Senin gibi doğuştan gelen muazzam potansiyelini ortaya çıkaran insanların başarı hikayeleridir. Dönüşümün işaretleri ince ama kesin olarak ortaya çıkar. Eskiden seni zorlayan durumlarda soğukkanlılığını koruduğunda, korku yerine sevgiyi seçtiğinde, tereddüt ettiğin anlarda cesaretle harekete geçtiğinde, aslında yaşamının yeni bir boyuta geçişini başlatırsın. En önemlisi, bu gücü edinmek veya geliştirmek için özel bir çaba harcaman gerekmez. Çünkü o, senin özünde doğal olarak var olan bir güçtür. Sadece sınırlayıcı inançlarının ve eski alışkanlıklarının yükünü birer birer kaldırdığında, geriye kalan saf potansiyelin parlamaya başlar. Senin işin, bu gücü yaratmak değil, onun doğal akışını engelleyen tüm bariyerleri ortadan kaldırarak, hayatının akışını serbest bırakmaktır. Bulutlu bir gökyüzünü izlediğinde, güneşin ışığını nasıl sadece geçici olarak örttüğünü fark et. Çünkü güneş tüm zorluklara rağmen varlığını sürdürür. Bulutlar ise yalnızca anlık bir perde gibidir. Tıpkı güneşin değişmeyen ışıltısı gibi senin içsel gücün de özünde daimidir. Ancak bazen yaşamın zorlukları, tıpkı bulutlar gibi bu ışığı geçici olarak gizleyebilir. İşte tam bu noktada içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için o temel prensipleri uyguladığında
Tıpkı bulutların yavaşça dağılmasıyla güneşin tüm ışıltısını serbest bırakması gibi sen de tüm engelleri aşıp gerçek gücünü göstereceksin. Artık harekete geçme zamanı, çünkü içindeki bu sonsuz güç sadece beklemekle değil, cesur adımlar atarak hayatına dokunduğun her anı aydınlatacak. Bugün öğrendiğin her şey basitçe zihnine giren bilgiler değil. O, içsel dönüşüm yolculuğuna açılan bir davetiye, seni daha güçlü ve özgür bir geleceğe çağıran bir kapıdır. Gelecekteki benliğin daha parlak, daha gerçek ve daha cesur bir seni arzuluyor. Şimdi bu çağrıya cevap verme zamanı. Yarın sabah hayatına yepyeni bir başlangıç yapmayı seç. Telefonunu hemen eline almadan, gününü aceleyle planlamadan önce kendine birkaç dakika ayırarak içsel odaklanmaya yönel. O an hayallerinin çoktan gerçekleşmiş gibi hisset. Minnettarlığın, sevginin ve bolluğun enerjisini derinlemesine deneyimle. Böylece bu pozitif duygular gün boyunca senin yeni normalin haline gelsin. Ve eğer eski kalıplar, para konusunda endişe ya da kendinden şüphe duyduğun anlar yeniden ortaya çıkarsa, hemen dur ve kendini yakala. O anki olumsuz duygularını bolluk ve sarsılmaz bir güvene dönüştür. Her yeni, bilinçli tepki dönüşüm yolculuğunda sana güç katacak, hayatını yeniden şekillendirmenin ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmanın kapılarını aralayacaktır. Unutma, büyük dönüşüm yoğunluk yerine tutarlılıkla gelir. Her gün attığın küçük kararlı adımlar zamanla kalıcı değişimlere dönüşür. Gerekirse seni motive edecek hatırlatıcılar ayarla. Bahsettiğimiz fiziksel çapayı kullanarak yüksek durumuna her seferinde kolayca geri dönebileceksin. Bu uygulamaları öyle doğal hale getir ki, adeta nefes alıp vermek gibi yaşamının ayrılmaz bir parçası olsun. Unutma ki dönüşüm sadece senin kişisel yolculuğunla sınırlı değildir. Sen değiştikçe neyin mümkün olduğunun yaşayan kanıtı haline geliyorsun. Enerjin etrafındaki herkesi etkiliyor. Başarın başkalarına hayallerine ulaşmaları için ilham verirken, cesaretin de onları kendi dönüşümlerini başlatmaya teşvik ediyor. İşte bu sürekli ve tutarlı adımlar sayesinde sen sadece kendini değil, çevreni de dönüştüren gerçek gücünü ortaya koyuyorsun. Artık mükemmel koşulları beklemek, kendini hazır hissetmediğin sürece adım atmamak ya da başkalarının onayını beklemekle vakit kaybetme. Çünkü dönüşümün zamanı tam da şimdi. Gelecekteki benliğin kendi kendine ortaya çıkmayacak. O, senin içten gelen bağlılığın, kararlı adımların ve tutarlı eylemlerine ihtiyaç duyuyor. Şu an, tam bu anda cesaretinle bir karar ver. Bu geçici bir dilek ya da umut değil. Olman gereken kişi olmak için derin bir taahhüttür. Herkesin beklentilerini, eski hikayelerini bir kenara bırak. Çünkü ancak o zaman içindeki değişim yaratma gücüne tam anlamıyla adım atabilirsin. Evren senin kararlı eylemlerine yanıt verir. Dönüşüme kendini tamamen adadığında kapılar ardına kadar açılır, fırsatlar ve destek beklenmedik şekillerde hayatına akar. Ama unutma, tüm bu mucizelerin gerçekleşmesi için ilk adımı atman gerekiyor. O adım senin için yepyeni bir başlangıcın ve sınırsız olasılıkların anahtarıdır. Unutma, hayatını kökten değiştiren tüm insanlar senin şu anda karşılaştığın o kritik seçimle yüzleşti. Onlar tüm belirsizliklere rağmen cesurca harekete geçmeyi seçtiler. Olasılıkların ötesinde bir inanç besleyerek kendi gelecekteki benliklerini inşa etmeye adım attılar. Evren sana hiç daha açık bir mesaj veriyor. Şimdi adım at, dönüşüm sürecine kendini bırak ve gerçekten kim olman gerektiğini ortaya çıkar. Bu anın akıp gitmesine asla izin verme. Eski,
Tanıdık kalıplara geri dönmek yerine yepyeni bir başlangıca yelken aç. Çünkü sen harekete geçtikçe kendi içsel gücünü ve potansiyelini ortaya çıkaracak. Gelecekteki benliğin sabırsızlıkla seni bekliyor olacak.